Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Artık iznimizi bitirdik. Evimize geri dönüyoruz. Şu an İstanbul'dayız. Daha doğrusu İstanbul'da daha yeni çıktık. Nakkaş Kavşağı'nda bir şarj istasyonundayız. Buraya %15'te geldik. İstanbul'dan çıkarken %100 yapmamıştık. Daha doğrusu yapamadık. Kaldığımız otelde şarj istasyonu vardı ama yavaş şarj ettiği için %50 ile yola çıktık sadece. Burada durmak zorunda kaldık. Edirne'ye kadar devam edemedik. Burada bir yarım saat şarj edeceğiz arabayı. Bu bizi artık Kapıkule'ye kadar götürecek. Kapıkule'de Sıla yolunda gelirken durduğumuz şarj istasyonunda tekrar duracağız. Tam Edirne sınır kapısına çok yakındı. Şu an planlamasını yaptım. 20 dakika şarj ettikten sonra bu bizi Bulgaristan'da Sofya'ya varmadan önce bir şarj istasyonuna kadar götürecek. Orada %100 yapacağız şarjımızı. Daha sonra oradan Sırbistan Aleksinaç şehrine kadar bizi götürecek. Orada Tesla'nın şarj istasyonu var. Orada genelde sıra bekleniyor çünkü o rotada maalesef çok az şarj istasyonu var. Orada mecbur durmak zorunda kalıyoruz Aleksinaç'ta. Evet, Sofya'da duracağımız zamanı söylemedim. Yaklaşık 1 saat orada şarj edeceğiz arabayı %100 olması için. Aslında biraz daha az durabiliriz ama varacağımız yere %20 ile varmak istediğimiz için bazen şarj istasyonları dolu oluyor. Başka bir şarj istasyonu aramak zorunda kalıyoruz. O %20 bir sonraki yere kadar bizi götürüyor. O yüzden risk almayıp %20 ile varmak istediğimiz için orada 1 saat durmak zorundayız. Aleksinaç'ta yaklaşık 23 dakika duracağız. Bu Aleksinaç bedava Tesla araçlarına. Oradan devam edip Sırbistan'da tekrar Belgrad'da yol üstünde yine Tesla'nın şarj istasyonu var. Orada da yaklaşık 1 saat duracağız. Orası da Tesla'nın kendine ait ve orası da bedava. Oradan artık Macaristan'a giriyoruz. Macaristan'da Keçkemet diye bir yer var. Ioneti'nin şarj istasyonu var orada. Ioneti şarj istasyonu Almanya'da, Avusturya'da, Avrupa genelinde yaygın bir şarj istasyonu. Keçkemet'te, Ioneti'de yaklaşık 24 dakika duracağız. Ondan sonra Győr şehrine doğru devam edeceğiz. Győr şehrinde de 21 dakika Tesla şarj istasyonunda duracağız. Ve daha sonrasında da Allah'ın izniyle evimize %21 ile varmayı düşünüyoruz. Tabii bu yolda biraz sürüşe bağlı. Hızlı sürdüğünde biraz fazla şarj yiyor. Bu %20 ile varma şeyleri biraz bizim için avantajlı oluyor basmak istediğimizde. Yani normal 120-130'da gittiğinizde bu verilerle varacağınızı söylüyor. 140-150 ile sürdüğünüzde oluyor. O yüzden genelde ben varacağım yere %20 ile varmayı tercih ediyorum. O şekilde daha da rahat bir sürüş oluyor. Öyle baktığımızda şimdi toplamda 3 saat 20 dakikalık bir şarj süremiz var. Ve toplamda da sınır kapılarına durmazsak yaklaşık 18 saatte evimize varmayı düşünüyoruz. Yani şarj süreleri dahil, gümrükte beklemeleri hariç. Gelirken gümrükte yaklaşık 3-4 saat beklemiştik toplamda. Ama sanırım dönüşte daha fazla bekleyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü artık herkes eve dönüyor yavaş yavaş. O yüzden gümrüklerin yoğun olacağını düşündüğüm için yani 18 saatte varmamız zor gibi. Bu büyük ihtimalle 24 saati bulur. Belki de daha fazla. Onu da yolda size çekeceğiz tabii ki de. Şöyle size etrafı göstereyim arkadaşlar. Burası Opet benzin istasyonunun hemen arka tarafında. Burada Trugo var. Biz burada şarj ediyoruz. Ön tarafta B-Full var. Bu pembe bir tane şarj istasyonu var. Onun ismini bilmiyorum şu an. Yani 3 tane şarj istasyonu var. Toplamda 6 araba şarj edebiliyor aynı anda. Bu şekilde arkadaşlar. İznimizi bitirdik. 3 haftalık iznimizi. Şimdi geri dönüş vakti geldi. Eğer Sıla yolu videosunu izlemediyseniz onu da aşağıdan izleyebilirsiniz. Türkiye içinde de yolculuk yaptık. İstanbul, Kapadokya, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa, Adana, Fethiye ve Afyon. Bu güzergahta bir yolculuk yaptık. Evet, yolu da çektik. Orada yaptığımız etkinlikleri de çektik. Nerede şarj ettik. Onları da izleyebilirsiniz aşağıda. Hala abone değilseniz arkadaşlar aşağıdan abone olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Ve yorum atarsanız da çok seviniriz. Şimdi yolculuğumuz başlıyor. Edirne Kapıkule'ye çok az kaldı. 9 kilometre. %20 ile varacaksın diye gösteriyordu oraya. Ama maalesef %0'a kadar düşürdük. Şu an %3 şarjımız var. Ortalama hızımız 170-180 falandı. O yüzden büyük ihtimalle bu kadar çok harcadı. Bakalım %0'la varabilecek miyiz?
Şöyle göstereyim size, buralar belki tanıdık gelir. Gümrüğe çok az kaldı. Ve varacağımız saatten de yaklaşık 30 dakika, 35 dakika daha erken geldik buraya. Önümüzde de bir tane gurbetçi diyecektim de Bulgaristan'mış. Yok be, DK. DK neresi oluyor? Danimarka mı? 110'a düşür. 110'a düş araba. Evet, bakalım Kapıkule'de radar cezası ödeyecek miyiz? İnşallah yoktur. İnşallah yoktur. Ben hep kurallara uyarak sürdüm Türkiye içinde. Ben 2 kere uyumamış olabilirim. Onlar büyük ihtimalle senin zaten toplam ceza. Son 5 kilometre, 5 dakika, 0%. Şu an şarjımız kaç? %1. Şaka yapıyorsun. Vallahi. Yavaşla birazcık daha. 4 kilometre menzil gösteriyor orada. Ve varacağımız yerde 3,5 kilometre. Yani daha hala 0,5 şarjımız olacak. 0,5 kilometre. Bence yeterli. Evet, birileri hızımızı düşürmeye çalışıyor. Yapma. Hayır. Ben denemek istiyorum yani. 101 iyidir. Denemek Aşkım. istiyorum ya. Denemek istiyorum. Bak. Denemek istiyorum. Denemek istiyorum ben. 2,5 kilometre kaldı. Yukarıda 3 kilometre gösteriyor. Gittiğimizde de şarj istasyonu yoksa. Gelirken doldurmuştuk çünkü orada. O yüzden şarj istasyonu olduğunu biliyoruz. Ama sıra var mı bilmiyorum. Bakacağız, göreceğiz. Gerçekten çok az kaldı gümrüğe. Bakın. Sol tarafta girişte HGS alanlar oluyor burada. Menzil 0 kilometre. Evet, şu an menzil 0. 800 metre kaldı. 0 kilometre. 500 metre kaldı. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Çok az kaldı. 200 metre. Evet, buradan giriş yok. Burada uzattı biraz. Şarj istasyonu da şu karşıda arkadaşlar. Evet. Giriyoruz. London Inn Otel'in Anneciğim lütfen bekleme yapma. geldik. %0'la ve 0 kilometreyle gelmiş bulunmaktayız. Heyecanlı mıydı? Ben çok gerilmedim yani açıkçası. Hayır, gelirken de gerilmedim. Ya oraya varamazsak? Buraya varabileceğiz mi? İstasyona son 15 metre. Evet, geldik. Şimdi geri vitesi alıyor. Araba şey yapıyormuş, araba tekliyormuş. Evet, görüyorsunuz 0 kilometre ve şarj istasyonuna geldik. Evet arkadaşlar, %0'la 0 kilometre ile Edirne London Inn Otel'e geldik. Size şöyle göstereyim, burayı biliyorsunuzdur. Gurbetçiler bilir burayı. Burada zaten ilk cami Edirne'ye girdiğinizde. Zaten kapıda hemen bir kilometre ileride. Burası da Zesin şarj istasyonu. 4 tane arabayı şarj etmek için yer var burada. Evet, burada şimdi şarj edeceğiz, bakalım sonraki istasyona kadar ne kadar şarj etmemiz gerekiyor, ona bakacağız. Sanırım burada %100 yapmamız gerekebilir. Ya çok durmasını sevmediğim için o yüzden ne kadar az durabilirsek o kadar iyi bizim için. O yüzden %80, %90, %100 doldurmasını daha çok seviyoruz, tercih ediyoruz. Bu şekilde. Burası gurbetçilerin ilk durdukları yer veya ülkeden çıkmadan önceki son durdukları yer oluyor genelde. Şu an %0'la geldiğimiz için, hatta 0 kilometre gösteriyordu. Yani çok gidemezdi galiba. %0 gösterdikten sonra ne kadar gidiyor diye deneme yapmadık hiç. Ama yani %0'la da biraz gideceğini düşünüyorum ben. Ama tam böyle %0'la geldik buraya. O da iyi oldu. Normalde %20 ile geleceksin diye gösteriyordu. Biz aşırı hızlı yaptığımız için yani 180'in altına inmedik. O da %20 daha çok enerji harcaması yaptı. Bakalım yüzde kaç olmuş. Şu an yaklaşık 5-10 dakikadır buradayız. Pardon, 3 dakikadır şarj yapıyor. 3 dakikada %14 almış. Güç biraz düşmüş. %79'a falan. Ama yine de hızlı veriyor. Şimdi burada kısa bir mola yapıyoruz. Daha sonra gümrüğe doğru devam edeceğiz. Size yine gümrüğün durumunu da çekerim. Büyük ihtimalle çok kişinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık gurbetçilerin geri dönüş vakti yavaş yavaş başladı. Evet arkadaşlar, yaklaşık 40 dakika oldu. Buradayız. %80'in üzerine çıktı şu an şarjımız. Bir sonraki şarj istasyonuna kadar %12 ile varabiliriz diye gösteriyor. Tabii yine %70-%80 ile gidersek sanki yine biraz kıl payı olacak gibi. O yüzden %20 ile varacakmış gibi doldurmayı düşünüyoruz. O da bir 10 dakika daha sürebilir. 45-50 dakika gibi süre olacak, bekleme süresi. Bir sonraki duracağımız yerde 192 kilometre sonra Sofya varmadan önce Bulgaristan'da bir şarj istasyonu. Buraya gelirken de o şirketten şarj etmiştik. Fena değildi. Sadece tek sıkıntı sorunun bakiye yüklemen lazım. Bakiye bittiği zaman otomatik şarjı kesiyor. Yani o yüzden fazla yüklemen lazım. Fazla yüklediğinde de içinde para kalıyor. Yani böyle bir sıkıntısı var ama o şekilde işte. Ondan sonra bir sonraki istasyon
Aleksinaç'ta, Sırbistan'da. Sonra Belgrad. Belgrad'dan sonra 2 kere de Macaristan'da durduğumuzda büyük ihtimalle bizi eve kadar götürecek. Tabi sürüşümüze de bağlı, sürüş hızımıza bağlı, işte bekleme sürelerine bağlı, gümrükte bekleme sıralarına bağlı. O şekilde. Şu an %85'e falan gelmiş olması lazım. Yani %17 ile varacağız gibi gösteriyorlar. Bir 5 dakika daha durduğumuzda büyük ihtimalle evet %14 ile varacağız diye gösteriyor. %84 olmuş şu an. Yani bir 5 dakika falan daha durduktan sonra yola çıkacağız gümrüğe doğru. Yine çekerim size bu şekilde. Evet arkadaşlar, burada da yaklaşık 1 saat durduk. 50 dakika, 55 dakika durduk yaklaşık. %97 şarjımız var. Bu da bizi bir sonraki yere %27 ile ulaştıracak. Maalesef yola çıkamıyoruz. Şoka giriyoruz, çıkamıyoruz. A101'e giriyoruz, çıkamıyoruz. Ondan sonra BİM'e giriyoruz, çıkamıyoruz. Böyle arkadaşlar. Gümrük kapısına geldik. Bakalım ne kadar sıra var. Evet. 3 haftamız böylelikle tamamlandı. Seneye görüşürüz. Bay bay Türkiye. Evet, gümrükte çok kişi yok. Güzel. Çok dolu değilse Bulgar'da boştur bence. En sola mı geçeyim? Hiç fark etmez. Bence öyle başa sona geçme de yani. 3, 4, 5, 6 kapı açık toplamda. Önümüzde hep 2'şer 3'er araba var. Buradan çabuk geçeriz. Görüyorsunuz. Hızlı ilerliyor. Arkamızda da tek bir araba var sadece. Buradan çabuk geçeceğiz gibi görünüyor. Akşam ezanına dek geldik. Gümrükten çıkarken artık vatanda son ezan. Türkiye gümrüğüne geçtik. Daha perondan çıkmadan görüyorsunuz kuyruğu. Burada bayağı bir bekleyeceğiz gibi görünüyor. Önümüzde Duba var. Dedik siz geçemezsiniz. Beklemeniz lazım. Evet, bu şekilde. Bakalım kaç saat bekleyeceğiz. Evet, Bulgaristan'dayız hala. Hala Türkiye'deyiz pardon. Bulgaristan'a giremedik. Yarım saat oldu yaklaşık. Ve hala bekliyoruz. Şarjımız %2 azaldı. Yaklaşık 1 saattir buradayız. Artık Türkiye'den tam anlamıyla çıkmış bulunmaktayız. Gelirken buradan girmiştik. Şimdi de çıkıyoruz. Bulgar gümrüğüne yaklaştık olduk. Önümüzde yaklaşık 6-7 araba var. 45 dakikadır falan herhalde. Bekliyoruz. 1 saattir falan sürüyor. Yani toplamda 2 saati geçti galiba. Ama daha hala giremedik. Şarjımız da %92'de. Yani %5 şarjıymış beklerken. %23'le bir sonraki istasyona varacağız diye gösteriyor. Burada zombiler dolaşıyor. Başka bir yerde duracağız diye planladık bakalım. Daha erken. Şarjdan dolayı değil de öyle duracağız işte. Welcome to Bulgaria. Yaklaşık 2,5 saat sonra gümrükten çıkıyoruz. Bulgaristan'a girdik. Kahve almaya 126 km sonra duracağız. Saat 15 dakika sonra. O yüzden OMV benzinliğini seçtik. Normalde 190 km sonra duracaktık. Ama gümrük bizi biraz yordu. O yüzden burada duracağız. Evet, 1,5 saat sonra molamızı yapacağız. 1 saat 15 dakika sonra yaklaşık mola yaptık. OMV benzinliğinde. Burada dururken arabamızı şarj etsin dedik. Şöyle 2 tane arabanın şarj edeceği L-Drive şarj istasyonu var. OMV benzinliğine ait. Buraya %46 ile geldik. Biz mola yaparken duracak şimdi burada, dolacak. O yüzden bir sonraki duracağımız yeri büyük ihtimalle es geçeceğiz. Yani yeniden bir planlama yapacağız. Burada böyle KFC var, OMV benzinliği var. Burası Plovdiv'e varmadan biraz önce. Eğer ki burada şarj etmek isterseniz hani aklınızda bulunsun. Bazı uygulamalarda burayı göstermiyor. Google Maps'ten bakmanız lazım.
Orada burayı bulduk. Hem bu şekilde daha pratik oluyor çünkü hem kahve alıyoruz benzinlikten. İhtiyaç molası. Aynı zamanda da boş boş durmuyor araba ve şarj ediyor. Yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi şarjımız %94'e geldi. Yola çıkacağız. Baktım Bulgar'a çıkmadan önce bir tane şarj istasyonu buldum. Sofya'yı geçtikten sonra orada duracağız yaklaşık 2 saat sonra. 200 kilometre falan yaklaşık. Ondan sonra Sırbistan'da 2 kere daha duracağız. Buralar Tesla'nın kendi şarj istasyonu. Burada doldurması ücretsiz. Birisi Aleksinaç'ta, birisi ise Belgrad'da. Daha sonrasında da Macaristan'da bir tane Ionity şarj istasyonu diye düşünüyoruz. Bir kere de Tesla şarj istasyonu. Ondan sonra zaten büyük ihtimalle bizi eve götürecek. Evet arkadaşlar, bir sonraki şarj istasyonuna geldik. Burası sınıra bayağı yakın. Aslında daha öncesinde duracaktık, bir 15 dakika öncesinde. Finest Route 80 istasyonunda. Ama gece bayağı ıssız geldi bize. O yüzden biraz daha devam ettik. Bir sonraki şarj istasyonuna. Burası da arkadaşlar şöyle bir yer. Turkish Restoran yazıyor. Ondan sonra Avia benzin istasyonu var. Biz de burada şarj ediyoruz. Kia Hyper şarjlı. Şimdi bir sonraki şarj istasyonu Aleksinaç'ta. Orada genelde sıra oluyor ama şu an 3 tane boş yer varmış. İşte pek de güvenemedim. Çünkü daha yolumuz var oraya. Gittiğimizde sıra bekler miyiz bilmiyorum. O yüzden başka bir şarj istasyonuna girdim. OMV benzinliğine. Burası da biraz uzakta, 243 kilometre. Onun için büyük ihtimalle %90 falan doldurmamız gerekecek. %90 doldurduğumuzda da durma süresi biraz uzayacak. Ona göre şimdi ayar çekeceğiz. Şu an buraya %20 ile geldik. Şu an şarjımız %42 oldu. Yaklaşık bir 5-10 dakikadır buradayız. Öyle arkadaşlar. Yolculuk fena değildi. İyi devam ediyor şu an. Zaten gece oldu. Hızlı yapamıyorsun çok. Uykular da geldi. Ben biraz uyudum. Bir saat, 1,5 saat yaklaşık uyudum. Şimdi direksiyona ben geçeceğim. Öyle arkadaşlar. Yani çok bir sıkıntı yok. İyi devam ediyoruz. Biraz sonra tekrar açarım. Nerede duracağımızı size söylerim. Evet arkadaşlar. Aleksinaç'ı es geçeceğiz. Bir sonraki şarj istasyonu OMV benzinliğinde. Yaklaşık 250 kilometre sonra, 2,5 saat sonra diye gösteriyor. Gümrükte beklemeler hariç. %86 şarjımız var şu an. Çok az bir şey daha dolduracağız çünkü burası şöyle çalışıyor. Baştan bakiye yüklemeniz lazım. Ben de 50 kW'lık bakiye yükledim. Bu da bitmesine yaklaşık yani 1 kW var. Yani %87-88 ile büyük ihtimalle yola çıkacağız. Diğer şarj istasyonuna %10-15 ile varacağız diye gösteriyor. Yani eğer gümrükte çok beklemezsek %10'la falan varabiliriz bir sonraki şarj istasyonuna. Bekleme süresi de şu an biraz önce söylemiştim. 40 dakika bekledik. Bu şekilde arkadaşlar şimdi yola çıkıyoruz. Bulgaristan'dan çıktık, Sırbistan'a girdik. Toplamda 5 dakika sürdü veya sürmedi. Sorunsuz yolculuğumuz devam ediyor. Şu an Sırbistan topraklarındayız. Serbia. Welcome to Serbia. 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 Şimdi OMV benzinliğine geldik. %14 şarjımızla. Şöyle bir alet var burada. Charge and Go. Aplikasyon gerekli. Yine buna bakiye dolduruyoruz. Bakiye ile 3000 Sırp dinarı bakiye doldurduk. Şimdi bununla burada şarj edeceğiz. O şarj ederken şimdi bir sonraki şarj istasyonuna bakacağım.
O şekilde devam ediyoruz. Artık yavaş yavaş sabah olmaya başladı arkadaşlar. Görüyorsunuz şurada gün doğumu arkada. Evet. Bu şekilde. Şu an kaçla veriyor? 90 kahveyle veriyor. Çok hızlı bir şarj aleti değil burası. Yavaş yani. %42 ile Belgrad'a geldik. Burayı biliyorsunuzdur. Ikea'nın yakınlarında bir AVM var. AVM'nin park yerinde şöyle Tesla'nın 7-8 tane şarj istasyonu var. Evet, buradan sonra 2 kere daha duracağız. İkisi de Macaristan'da olacak. Bu Sırbistan'da duracağımız son yerde. Bakalım ne kadar daha dolduracağız. Bir sonraki istasyon 312 kilometre 3 saat sonra. Bizde 46 şarjımız var. Planı değişiklik yaptık. Bahçıka'da duracağız. %5 oraya varacağız diye gösteriyor. Biraz daha doldurup buradan. Orada duracağız çünkü girdiğim yer yani %100 olsa bile yavaş gittiğimizde varabiliriz oraya. Yani burada bir 10 dakika daha dursak yeter gibi geliyor bana. Evet arkadaşlar, burada bir 10-15 dakika durduk yaklaşık. Şimdi yola çıkacağız. Bir sonraki istasyonumuz benzin istasyonu olacak yine. Hem orada yemek falan diyeceğiz. O şekilde yolculuğumuz devam ediyor. Galiba 3 kere daha duracağız. Çünkü uzun uzun durduğumuzda zaman kaybı oluyor. Kısa kısa durmak daha mantıklı. O yüzden bu şekilde yapacağız. Şu an şarjımız %79-80 civarında. Vardığımız yerde de %20 kalacak. Yani bu şekilde. Artık gün ağardı, gördünüz. Şu an saat 6-7 civarında. Yola çıkabiliriz. Bir sonraki istasyona geldik. OMV benzinliğine yaklaşık 1,5 saat sonra, yani 150-200 kilometre falan geldik galiba. Şimdi burada şarj edeceğiz. %12 ile geldik buraya. Bundan sonra galiba 2 kere daha duracağız. Ya da bir kere daha olabilir. Artık duruma göre bakacağız. Burada biraz oyalandık. Kahvaltı falan yaptık. Şarjımız da %100 olmuş. Görüyorsunuz. Ve son şarjımızda büyük ihtimalle burada yapacağız. Macaristan'da 257 km sonra 2 saat 28 dakika sonra. Daha sonrasında büyük ihtimalle eve şarj etmeden varacağız diye düşünüyoruz. Ama yine de bakalım yolun durumuna göre. Bir gümrük daha geçeceğiz orada bekleme süresine göre tabii ki de. Böyle arkadaşlar. Yolculuğumuz devam ediyor. Biraz yorulduk çünkü Türkiye içinde de bayağı bir yol yaptık. Doğu turu yaptık. Oradan Fethiye'ye geçtik. Afyon, İstanbul derken bütün iznimiz neredeyse yolda geçti. Ama güzel de geçti. Eğlendik, gezdik, yeni şeyler yedik, yeni şeyler gördük. O videoyu da aşağıdan izleyebilirsiniz. Hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Beğenirseniz de çok seviniriz. Yorum atarsanız da aynı şekilde çok seviniriz.
arkadaşlar. Sırbistan'a 5-10 dakika içerisinde çıktık. Şimdi Macar gümrüğünde bekliyoruz. Şarjımız %59. Sanırım Szeget'te mi duracağız? Herhalde Szeget diye düşünüyorum. Szeget'te duracağız. %2 şarjla. Ama sanırım daha erken duracağımızı düşünüyorum ben. Arkadaşlar yaklaşık 25 dakikadır Macar sınırındayız. Çok fazla ilerlemiyor. Özellikle bu sıra hiç ilerlemiyor. Evet. Bu Sziget Centrum'a 0%'da varacağız diye gösteriyor. Evet, ama 50 geçe Macar gümrüğüne gelmiştik. 11'i 26 geçiyor şu anda. Yani yaklaşık 40 dakikadır buradayız. Birazcık hızlandı. Hedefimize -2 ile gösteriyor. Büyük bir ihtimal bir Oinfa benzinliğinde durup burada şarj edeceğiz. Evet, -3'e düştü. Son kapıdayız, artık Macaristan'a giriyoruz. Buradan sonra kapı bitiyor. Evet, görüyorsunuz, bagaja bakıyorlar. Şimdi bir sonraki şarj istasyonuna geldik. Burası Budapeşte'ye varmadan bir önceki büyük şehir. Burada şarj edeceğiz şimdi. %18'de geldik buraya. Bu şirket Avrupa'da çok yaygın. Ionity. Almanya'da, Avusturya'da, Macaristan'da. Gerçekten çok güçlü aletleri var. 211 ile vermeye başlamıştı. Şimdi biraz düştü, 171 lira. Ama fena değil yani, hızlı. Burada biraz dolduracağız. Bir kez daha durmak zorundayız. Yani toplamda 6 kere duracaktık. Bu sayı maalesef 7'ye çıktı. Yani 7 kere durmuş olacağız toplamda. Şöyle evin adresini verdiğimizde bakıyoruz. Oo, 2 kere daha duracaksın diyor. 2 kere daha durulmaz. Evet, sanki Güyor'da duracak gibiyiz. Şöyle baktığımızda arkadaşlar 205 kilometre diyor, 2 saat 10 dakika. Güyor'da 41 dakika duracaksın diye gösteriyor. Yorgunum. Sen yorgun musun peki aşkım? Ben de yani dinlendim artık. Uyumak iyi geldi. Şimdi de sen öyle eve kadar %80'e kadar doldurup yola çıkacağız. Ama bayağı yavaş veriyor. İlk başta 200'de başlamıştı. 50'ye kadar düştü. Yaklaşık 40 dakikadır buradayız. Şimdi yola çıkacağız. Bir sonraki istasyonumuz Tesla Supercharger Güyor'da. Orası da artık son durağımız olacak. Oradan sonrası da bizi artık eve götürür diye ümit ediyoruz. Görüşürüz. Macaristan'da her 10 dakikaya bir ya inşaat ya trafik, böyle bitmiyor, tükendik, yıldık ya, yıldık. Hep mi böyle burası, yoksa sadece izin sezonunda mı acaba böyle? Bilen varsa yorumlara yazsın. Artık son kez duruyoruz inşallah. Burası, eğer Sıla yolunu izlemediyseniz o videoyu da aşağıdan izleyebilirsiniz. O videodaki yola çıktığımızdaki ilk durduğumuz yer. Kapanışı da burada yapıyoruz. Buradan sonrası artık evimize götürecek bizi. Şöyle göstereyim size tekrardan. Oinfa benzinliği. Burada böyle bir sürü şarj istasyonları var Tesla'nın. Arabamızda gördüğünüz gibi batmış. İyi bir temizlik şart.
Şu an Macaristan'da hava 37 derece. Bayağı sıcak. Böyle arkadaşlar %18'de geldik buraya. Bakalım ne kadar doldurmamız gerekiyor. 95 kilometre kaldı. 1 saat 59 dakika. %22 şarjımız var. Yaklaşık 25 dakika şarj etmem gerekiyor diye gösteriyor. Arkadaşlar %86 şarjımız var şu an. Eve vardığımızda %34 şarjımız kalacak. Yani bu artık son şarj istasyonuydu. İnşallah. Bassam bile bitiremezsin bunu. Bu yolda zaten basılmaz. Avusturya'ya geliyorsun. Öyle arkadaşlar. Eve vardığımızda tekrar videoyu bitirmek için, sizi bilgilendirmek için dönüş yapacağım. Teşekkürler izlediğiniz için buraya kadar. Abone değilseniz alttan abone olabilirsiniz. Like etmeyi unutmayalım. Bir de yorum atarsak çok güzel olur. Muhteşem olur. See you later. Evet arkadaşlar, biz artık eve geldik. Şarjımız %30. Yorucu bir yolculuk oldu ama keyif de aldık. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, hala abone değilseniz abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.